Herkese merhabalar. Bugün yine sizlere güzel bir saç ekim sonucunu göstereceğim. Hastamızın 8 aylık durumu. Tabii bundan önce ne yapıyoruz? Önceki halini bir değerlendiriyoruz. Hadi yaklaş bakalım. Evet, Tolga Bey'in önden profili bu şekilde gözüküyor. Yanlardan böyle ve tepeden de orada gördüğünüz gibi. Yani buraya kadar tamamen bir boşluğumuz var. Buralarda da seyrekliğimiz var. Biz şimdi Tolga Bey'in buradan ön profilini güzel bir şekilde olması gereken sınırlar çerçevesinde aşağı indirdik. Önden başladık buraya kadar çok sık ve tepeye kadar da bir sıklaştırma işlemi yaptık. 8 ay önceki görüntümüz bu şekildeydi. Şimdi bakalım biz Tolga Bey'e neler yapmışız. Hadi izleyelim. Evet, 8 ay önceki görüntümüz bu şekildeydi ve şimdi sizi 8 ay sonrası görüntüsüyle buluşturma anı. Tolga Bey merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, gayet iyiyiz. Böyle bir değişim sonrası mutlu olmamak değil mi? Harika. Çok güzel gözüküyorsunuz. Bu şekilde sizi gördüğümüz için biz de çok mutluyuz. Şimdi takipçilerim için Tolga Bey sizi yakından böyle değişimi, biz saç ekim sanatı diyoruz. Bunun ne demek olduğunu, doğallık, gerçek doğallıktan bahsediyoruz. Neler olduğunu şimdi takipçilerim için bir yakından çekimle göstereceğim. Evet, her zamanki çekim tarzımız. Onu sizlerle gösteriyorum. Yakından çekimle başlangıç noktalarımı şöyle netleştirelim. Detayları, doğallık, gerçek estetik dediğimiz önden bakıldığında anlaşılamayan ön hat tasarımı ve diğer bölgelerimiz şu şekilde. Daha süreci tamamlanmamış, bir yıl sonunda tamamlanacak bu 8 aylık sonucumuz. Şu anda bile çok güzel bir hale gelmiş. Sürecinin büyük bölümünü tamamlamış oluyor. Bir de arkamızı dönebilir miyiz? Makyaj mikrofoya sanatı dediğimiz arka bölümdeki alım yaptığımız bölgenin doğallığını görmek. Biraz aynen harika. Aşağı doğru bakmanızı rica çektim. Yani bakın birazcık uzun kullanılmasına, yani biraz saçlarımızı uzun kullandıktan sonraki görüntümüz harika bir şekilde. Yani buradan bir saç ekimi yapıldığını, alımların olduğunu anlamak çok zor. Diğer hastalarımız sıfırdan kestiriyordu. Tolga Bey biraz daha uzun kullanmış. Tamamen anlaşılma riskini artık ortadan kaldırmış diyoruz. Buradaki alım sanatımızın adında makyajlı mikroföy sanatı. Makyajlı mikroföy sanatı derken kastımız burada bir boyama falan, günlük hayattaki makyajdan bahsetmiyoruz. Bu bir alım sanatıdır, alım tekniğinin adıdır. Burada belirginsizliği minimize edecek, kapatacak bir kendi geliştirdiğim alım sanatımızdır. Dönebilirsiniz bana. Evet, değişimi böyle gözlemliyoruz. Biraz aşağı doğru bakabilir miyiz? Şöyle üst bölgeleri de gösterelim. Aynen. Şöyle telefonumuz da odaklasın. Eğer saçları daha uzun kullanırsak daha da kapatıcı olacaktır. Daha da iyi bir görsele doğru evrilecektir. Şimdi tepeden ışık altında öyle bir durumdayız. Evet, bana bakabiliriz. Değişimi sizler de görüyorsunuz. Evet, memnun muyuz efendim? Gayet memnunuz. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Tüm ekibim. Güle güle kullanın, bir ömür boyu dökülmemesi dileğiyle. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Tekrardan merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız Tolga Bey? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İşte de bahsettiğimiz gibi 8 ay önce Tolga Bey'in saç ekim operasyonu planlamıştık. Saç ekimini yaptık ve 8 ay geçti. Aradan karşımızda böyle saçlı bir şekilde olduğunu görmek çok mutlu edici olmuştu. Şimdi kendisinden süreci hakkında bilgi alacağız. Yani işte daha öncesindeki halimiz böyleydi.
Saçsızlık, tedirginliğimiz vardı. İlk gelişmeye geldiğimiz günü hatırlıyorum ben. Nasıl olacak, olacak mı, olmayacak mı, böyle tereddütler içerisindeydik. Bize nasıl ulaştınız? Onlardan bahsedelim şöyle bir. Sizin de böyle saç ekimi düşünen, saç ekimi yaptırmayı isteyen kişiler için bir yol haritası olması noktasında katkılarınızı böylelikle sunmuş olalım. Tabii ki. Yaklaşık 10 ay önce bu konuda mevcut durumumu beğenmeyen, kendimi aynada gördüğümde mutlu olmamamdan dolayı bu konuyu incelemeye başladım, değerlendirmeye başladım. İnternette araştırmalar yaptım. YouTube'da bu konuda bulunan görselleri inceledim. Devamında birkaç yerde İbrahim Bey'in yanı sıra başka doktorlarla da görüşme durumum oldu. Yaptığım 4 görüşme sonucunda en çok İbrahim Bey'de istediğim güveni gördüm. Aynı zamanda burada yaptığım muayenesine geldiğimde yaptığım diğer hastalarla yaptığım görüşmelerde de onların işte 6 aylık ya 9 aylık süreçler sonucunda hangi seviyeye geldiklerini gördüğümde, onların saçlarındaki o doğallığı gördüğümde buranın doğru karar olacağını karar verdim. Burada şöyle söyleyeyim, benim saç ekimini yaptığımız hastalarımızla karşılaştık. Evet. Onlar takibini var. Bu da güzel bir nokta. Evet. Onları yakalayabilmişiz. Artı bir de zaten videolarla, YouTube videolarıyla bütün şeffaflığıyla, ışıklı bir ortamda, bütün detayları anlattığımız için yani before after fotoğraf göstermiyorum ben. Herkesin anlayacağı. Zaten yani bu şekildeki yakın çekimleri ancak sanatına güvenen, sonucuna güvenen kişilerin yapabileceği işlemlerdir, çekimlerdir. Hem onları gördüm, hem yaptığımız hastaları canlı birebir takip etme şansı oldu. O da çok güzel bir şey. Hastane ortamında olmamız, hani bir doktor kontrolünün sağlanabilmesi, profesyonel bir uzman ekip kadrosu, bunlardan bahsettik. Görüşmelerin arasında da en mantıklı ve tecrübesine ikna olduğunuz, inandığınız kişi biz olduk galiba. Şu da var İbrahim Bey, ben kendini aşırı görenleri de çok tercih etmem. Çünkü o da biraz hani laf kalabalığı, o da çok önemli. O güven, kendine güvenin de bir seviyesi olmalı. Bir mütevaziliğimiz. O seviyeyi doğru tutturmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sadece ben işte dünyanın en iyisini yaparım demek doğru değil. Önemli olan yaptığı şeyi gerekli uzman, güzellikte gerekli seviyede yapabildiğini anlatabilmek, bunu yapabilmek. Hatta devamında ilk operasyon sonucunda sizin verdiğiniz notlar vardı. Onu ben 6 ay yaklaşık yazılı. Gerek sözlü olarak gerek yazılı anlattığınız, söylediğiniz her şeyin orada belirtilen sürelerde gerçekleşiyor olması, olası sapmaların neler olabileceği, olası problemler neler olacağı, bunların gerçekten detaylı, tutarlı olması gerçekten beni bu süreçte çok mutlu etti. Kesinlikle doğru karar verdiğimde emin oldum. Zaten şu anda da aynı her baktığımda siz şu anda videodan izlediğinizde doğru karar verdiğimi göreceksiniz. Hatta ben şimdi PRP'lere devam ediyorum İbrahim Bey ile. Burada yeni hastalarla karşılaştım da hatta onlarda birazcık endişe hissettiğimde de yanlarına giderek doğru yerde olduklarını her zaman söylemeyi doğru olduğunu düşünüyorum. Güzel tesadüfler oluyor çünkü onlar da merak ediyorlar. Saç ekiminin sonucu nasıl olacak? İbrahim Bey'in çalışması gerçekten doğal olacak mı olmayacak mı? Böyle PRP geldiğinizde, bakıma geldiğinizde de görmeleri onları da mutlu ediyor. Yani Tolga Bey'in burada kastetmiş olduğu şey şu. Maalesef ki bazen saç ekimindeki arkadaşlarımız kendilerini neredeyse bir tanrı gibi, bir yaratıcı gibi böyle çok afaki doruk noktalarda anlatabiliyorlar. Yani bunun da bir seviyesi olması gerektiğini söylüyor. Yani biz de bunları görmeden gerektiğince kendi sanatımızı anlatmaya çalışıyoruz biz. Olması gereken tabii ki bunun bir seviyesi var, bir tadı var. Onları kaçırmamak lazım. Çünkü biz bir canlı dokunun, insanoğlunun yaratıcısı değiliz. Biz sadece bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla genellemeler yapabiliriz. Özellikle şu garanti verme konusuna tekrar buradan bir üstünden tekrar bir geçeyim, anlatayım. Canlı bir dokunun garantisi verilme gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü biz bir Tanrı, bir Allah, bir yaratıcı, artık nasıl bir inancınız varsa o değiliz.
biz yaptığımız çalışmaların başarı oranlarının yüzdesi üzerinden konuşabiliriz. Garanti belgesi veriyormuş, garanti veriyormuş. Yani canlı bir şeyin garantisi verilemez. Ve de bunun bir süresi tutulamaz. Bir karşılığı yoktur arkadaşlar. Birazcık şöyle bir sağlıklı düşündüğünüzde zaten karşılıksız olduğunu anlayacaksınız. Genelleme yapılabilir. İşte şu kadar durabilir, 8-10 yıl, işte ömür boyu garantide olabilme ihtimali söylenir ama olur dersek bu uygun değildir. Burada başlamıştır ki ticari bir yaklaşımın olduğunu anlayabilirsiniz. Diğer bir konuda tutarlılık noktasında anlattıklarımız uyuşması. Zaten buradaki bahsettiğimiz durum nedir? Tecrübe. Yani bugüne kadar 25.000'den fazla bir saç ekimi üretmiş birisiyim. Artık hangi dönem nasıl bir süreç yaşayacağını hastalarımızın çok iyi bir bilincindeyiz. Onları da kendileri anlatıyoruz. Tabii ki onların da hoşuna gidiyor. Aynı seviyelerde aynı durumları yaşaması ne kadar güvenilir bir nokta olduğunun bir kez daha karşılığı olmuş oluyor. Bunlar karşılığı zaten başınızda yer almış oluyor. Önceki tablomuz bu şekildeydi. Şimdiki tablomuz daha yüz görünürcü bir haldeydi. Biz şeyi hatırlıyorum, eşinizle ön hat çizimini yaparken bir tatlı bir şeyimiz olmuştu, diyalogumuz olmuştu. Ondan da bahsedelim. Evet, operasyon öncesinde size yaşattığını anlattım bence. Şöyle olmuş, operasyon öncesinde eşim acaba ön hattın mevcut profilden uzak bir noktaya gidebilir mi? Biraz daha tamamen İbrahim Bey'in ne diyeyim, hayalindeki gerçekten biraz uzak olabilir mi konusunda endişeleri oldu. Hatta görüntülü görüşme bile yaptık o sırada. İbrahim Bey de orada tarif etti ve gerek eşim gerek benim de bu konuda yine o anda tamamen endişelerimizi giderecek yönde doğru konuşmaları yaparak bizi sakinleştirdi. Tamamen İbrahim Bey'in İbrahim Bey'in şeyine bıraktık tamamen orada, ellerine teslim ettik kendimizi. Belirttiği gibi de hiç eğer öyle yapmış olsaydık çok keskin, hani doğallığının bozulmasını istemiyor. Hani alışık, gözümüzün alıştığı için diyor Tolga Bey'in, hani onun değişmesini istemiyorum ben diyordu. Korkusu da hani bugüne kadarki gördüğüm saç ekimlerindeki doğallık kaygısı olduğundan dolayı doğal saç ekimi sonuçlarını görmekte zorlanıldığı için endişesi bozulması direkt, yani var olan hattı yapamıyor. Ben de şunu söylüyorum, hani o zaman bir anlamı yok. Biz yine doğallığımız kaçınılmaz olacak, doğal bir sonuç yakalayacağız ama bırakın birazcık da öne gidelim. Bu bölümlerin bu kadar geride değil de olması gereken bir tasarımım var. Onu uyguladık ve o konuda o korkumuzu, endişemizi bugün tamamen ortadan kaldırmış olduk. Çok güzel bir şekilde anlaşılan bir estetikte karşımızda duruyor. Operasyon sürecinden de bahsedelim. İşlem basamaklarında hani gün boyunca ağrı acımız olmuş muydu, sonrasında ağrı acı olmuş muydu, çok problemli zamanlar geçirdik mi yoksa bir cerrahi olarak da düşündük tabii ki. Sizi zorlayıcı ya da buradan önerebileceğiniz sizin kendi yaşantınız olarak anlatabiliriz. Gerek açıkçası orayı da belirtmek istiyorum. Gerek operasyon sürecinde, gerek operasyondan sonra, gerek İbrahim'in, gerekse de ekibin konuya yaklaşımı, özverileri, hassasiyeti hiç değişmedi. Ben nasıl ilk geldiğimde bana bir yakınlık gösterdilerse, güler yüzlülük, o hassasiyet, 8 ay geçmesine rağmen ben buraya yine ziyaret ettiğimde aynı hassasiyeti, hala yaptıkları işin kalitesini görmekten, onların duyduğu mutluluğu görmek bile gerçekten doğru yerde olduğunuzu hissettiriyor. Parayı aldık, yani sonradan iş bitti demiyoruz. Ya burada artık bir arkadaşla, bir dostla evrilen bir diyalog oluyor. Yani artık farklı bir şey. Sadece biz ticari noktadan bakmıyoruz. İnsan kazanmak çok önemli, çok kıymetli. İnsanlara bir şey katmak çok değerli. Zaten birçok kişi bunları biliyor. Mesleğine aşık, işine aşık birisi olarak. Yani ilk hedefim insanlara bir şey katmak, onlarda bir değer yaratabilmek. O şekilde yaklaşınca da zaten olay daha da tatlı, daha da güzel bir diyaloğa evriliyor, yani kaçınılmaz oluyor. Ağrılarımız
Sadece bir lokal anestezide normal seviyede oldu. Oraya geçmeden önce ben bireysel başarı önemlidir. Tabii ki insanların bireysel yetenekleri tabii ki önemlidir ama ya bu açıkçası sadece İbrahim Bey'in tek başarısı değil. Yani daha doğrusu İbrahim Bey'in süreci yönetmesi, ekibini yönetmesi de önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Gerçekten iyi bir ekibi var. Hemşire ekibi gerçekten çok kaliteli. Hepsi çok değerli. Ben hepsine aynı o hassasiyeti, o bilgiyi hissettim. O yüzden İbrahim'i o yüzden de tebrik ediyorum gerçekten. Onların yetiştirilmesi, evet, koordinasyonu, kesinlikle. Bu çünkü sonuçta bu süreci tek İbrahim Bey tek herkese yapamaz. Hiçbir diğer doktorun da bu uzmanın bunu yaptığını düşünmüyorum. O yüzden ekibin aynı bilgi tecrübeye sahip olması, aynı motivasyonda olması da çok önemli. Yoksa sonuç istediğiniz gibi olmayabilir. Bir zincir halkası gibi düşünelim. Zincirin en kuvvetini nasıl anlarız? En zayıf halkası kadar da deriz. O yüzden ekibimde kendi hassasiyetimde kendim gibi özenli bir şekilde yetiştirmeyeceğim çünkü onlar benim devamımdır. Ekip olarak da o profesyonel seviyesindeyiz ki güzel bir şekilde sonuçlarımızı elde ediyoruz. Onların da yetiştirmesi bizzat kendi tarafından yapılmış. Yani o obsesifliği onlara da aktarmış durumdayım yani. Ekibin istikrarlı olması önemli. Mesela bugün şu anda 8. aydayım ben buraya. Pardon, Aralık ayında geldiysem şu anda ben bugün ayın 1 Ekim'deyiz. Ben 1 Ekim'de yine aynı hemşireleri gördüğümüzde onlarla sohbet etmek bile güzel. O da oradaki ekibin sistemin iyi işlediğini gösteriyor kesinlikle. Güzel bir konuyda teşekkür ederim. Güzel de oldu yani bu konuyu belirtmekte. Ekip çok önemli. Tamamlayıcı unsurumuz onların sabit olması, sürekli yanında olması daha iyi bir sonuç için şartlardan bir tanesidir. Evet. Operasyon sürecine gelirsek, orada da yine bir planınız vardı. Bunu güzelce bize anlattınız. Tabii ki kolay bir operasyon değil. Hassasiyet gerekiyor. Böyle o hastane ortamında olmak insana ekstra güven veriyor. Olumsuz bir durum olursa acaba diye düşünme durumumuz oluşmuyor. Gerek İbrahim Bey, gerek ekibindeki arkadaşlar yani her safhada bakın şimdi önümüzdeki 15 dakikada şu olacak, yarım saatte bu olacak. Bunları çok güzel, detaylı şekilde, soğukkanlı bir şekilde bana anlattılar ve ben herhangi bir şekilde acaba mı sorusunu yaşamadım ki yaklaşık 10 saat süren bir süreçten bahsediyoruz ve 10 saat süre boyunca sizin tamamen rahat olmanıza, ağrı hissetmeniz için her türlü konforu sağlayacak şekilde sizi orada mutlu etmeye çalışıyorlar. O sürece problemsiz atlatmanızda çalışıyorlar. Ben sabah 8'de girdim, akşam yanlış hatırlamıyorsam 6'yı 5 geçe çıktım. Ama gerçekten gerek İbrahim Bey, gerek hemşire arkadaşlar son dakikaya kadar maksimum mücadeleyle, azimle, her işi diyalogla en uygun şekilde yapılmasının ellerinden geldiğini yaptığını birebir şahit oldum. Güzel bir noktaydı. Yani hastamızın sesini almak önemli, kıymetli. Tahlilden çıkması falan başlama süreleri tabii ki bunlar değişiyor. Yani burada uzun saat geçireceğiz. Onu keyifli ve güzel bir şeye getirmek lazım, seviyeye getirmek lazım. Oryante olabilmeniz için konuşmalarımız, sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz var. Netflix, YouTube gibi uygulamalar var. Bunlarla da güzel bir şekilde diyalog sağlanıyor. Çünkü uzun bir süreç. İşin şakası bir yana ben televizyonu izlemeyi tercih ettim. Hemşire arkadaşlar İbrahim Bey'le gayet güzel sohbetler de yaptık o sırada. Aynen. O kadar sosyal medya izleme ihtiyacı da duymadım. Yani muhabbetimiz bazen öyle kaynatabilecek durumda oluyor ki hastayla. Daha da ileri seviyede işte diğerlerine de gerek kalmadan devam ettirebiliyoruz durumu. Evet, vurgulamak istediğiniz başka bir şey var mı? Hani benim aklıma şu anda yani diğer videolarda çünkü hepsini çok anlatıyoruz. Tabii, defalarca konuşuyoruz. Şeyi anlatalım yani çevrenizdeki insanların görüşlerini, hani eşinizin, arkadaşlarınızın, anne baba, aile, dost çevreleri, bunlardaki sizdeki bu değişikliği gördükçe onlar tepkileri ne oluyor? Daha hiç başınıza farklı şaşırtıcı bir olay geldi mi? Kimisi iddia ediyorsun, inandıramıyoruz diyorlar. Evet, kesinlikle inanmayanlar oldu. Kız kardeşim, bahsetmiştim size, kız kardeşim yaklaşık 6 ay sonra, 5 ay sonra gördüğünde gerçekten iyice ortaya çıkmaya başladığında
sonuçlar. Yani -5 dedim, pardon dedim. Yani 5 yaş gençleşmişsin abi dedi. Şu anda 10 yaş. Yani 10 yaştan bahsediyoruz. Saçlar arttıkça olay daha da evriliyor. Yani ifadeniz hakikaten çok güzel bir şekilde daha genç ve dinamik bir hale geldiğini görmekteyiz. Daha sıklıkla görüştüğümüz arkadaşlarımız, akrabalarımız gerçekten yani sen ne kadar değişmişsin diye olumlu geri dönüşler yapıyorlar. Bilmeyenler şöyle olabilir, bir değişiklik var, sen ne yaptın acaba falan gibi tepkiler kesinlikle kaçınılmaz oluyor. Ben çok teşekkür ederim bu değerli katkınızdan dolayı. Şimdi sizler de kendinizle alakalı bir saç ekimi nasıl olacaktır, kaç günde fiyat nasıl olacaktır, bunlar hakkında bilgi almak istiyorsanız bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp iletişim numarasına başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim şekilde fotoğraflarınızı bana gönderebilirsiniz. Biraz yoğunluktan dolayı geç dönebilirim ama mutlaka dönüş yapıyorum sizlere. Bizzat benim tarafımdan alıyorsunuz. Hani size bir sekreterim, bir danışmanım cevap vermiyor arkadaşlar. Yetişebildiğim yere kadar ben sizlere kendim cevap veriyorum. Bilginiz olsun. Bazıları şaşırıyor, hocam siz misiniz falan diye. Evet, doğru ve net bir analiz için, problem yaşanmaması için ben cevap vermeye çalışıyorum. Merak etmeyin. Daha sonrasında güzel bir şekilde değerlendirmenizi alacaksınız. Sizlerin de hayal ettiği saçlarınıza kavuşmasını diliyorum. Umarım beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.